Hoş geldin. Bugünkü hikayemiz öğleye yaklaşan bir saati anlatıyor. Ve güneş artık sabahki keskinliğini kaybetmiş. Işığını yavaş yavaş yumuşatmaya başlamış. Cam seranın tavanından içeri süzülen sıcak ışık uzun yaprakların üstünde dolaşıyormuş. Bazı saksıların kenarında küçük parıltılar bırakıyormuş. İçerisi sessizmiş ama tamamen değil. Toprağın kokusu, uzaktan gelen serçe sesleri, cam aralığından giren hafif yaz rüzgarı ve yaprakların birbirine sürtünürken çıkardığı o ince ses. Seranın içine sakin bir uğultu yayıyormuş. Yaşlı adam her gün yaptığı gibi küçük ahşap masasının başında oturuyormuş. Önünde eski metal kutular varmış. Bazılarının kenarları hafif aşınmış, bazıları güneşte matlaşmış. Kutuların içinde tohumlar, küçük bahçe makasları, kurumuş yapraklar, bitki ilaçları ve yeni dikilecek fideler duruyormuş. Adam kutulardan birini açıp küçük domates tohumlarını avucuna dökmüş. Tohumlar neredeyse nokta kadarmış. Bazen en çok şeyi en küçük şeyler değiştiriyor. Sesi çok yavaşmış. Bir şey öğretmeye çalışıyormuş gibi değil de yalnızca uzun zamandır aynı şeyleri gözlemleyen biri gibi konuşuyormuş. Güneş ışığı avucundaki küçük tohumların üstüne düşmüş. Bak demiş, şunların içinde koskoca bir bitki var. Sonra hafifçe gülümsemiş. Ama dışarıdan bakınca sadece küçücük bir nokta gibi görünüyorlar. Seranın içinde hafif bir sıcaklık dolaşıyormuş. İnsan burada oturunca zamanın biraz ağırlaştığını hissedebilirmiş. Yaşlı adam küçük küreğiyle toprağı karıştırmış. Toprak kuru değilmiş ama ıslak da değilmiş. Bitkiler demiş, insana dengeyi çok güzel anlatıyor. Sonra küçük bir fideyi düzeltmiş. Fazla su verirsen çürüyor, hiç vermezsen kuruyor. Başını hafifçe yana eğmiş. İnsan da öyle demiş. Dışarıdan hafif rüzgar sesi gelmiş. Cam tavandaki ince perdeler küçük hareketler yapmış. Adam küçük metal kutulardan birini daha açmış. Bu kez içinden fesleğen tohumları çıkmış. Kutuyu kapatırken çıkan küçük ses, seranın sessizliğinde daha belirgin duyulmuş. Gençken demiş, ben hep hızlı büyümeye çalışan bitkileri severdim. Sonra gülümsemiş. Çünkü kendim de öyleydim. Yavaşça ayağa kalkıp uzun saksıların arasından yürümüş. Bazı bitkiler geniş yapraklıymış. Bazıları ise ince, uzun dallarla tavana doğru uzanıyormuş. Sonra fark ettim demiş. En hızlı büyüyenler genelde ilk yorulanlar oluyor. Güneş biraz daha yer değiştirmiş. Işık şimdi yaşlı adamın omzuna vuruyormuş. Seranın içindeki hava öğle uykusundan hemen önceki huzur gibiymiş. İnsan gözlerini kapatsa kolayca uykuya dalabilirmiş. Adam küçük limon ağacının yanına durmuş. Parmağıyla yaprağın kenarını düzeltmiş. Bak şu ağaca demiş. Bir süre büyümeyi bıraktı demiş. Sonra küçük bir saksıyı gölge tarafa çekmiş. Ben de önce toprağı değiştirdim,
Sonra daha çok güneş verdim. Kısa bir sessizlik olmuş. Halbuki mesele büyümemesi değilmiş. Yalnızca dinlenmesi gerekiyormuş. Adam yavaşça nefes almış. Bu cümle seranın içinde uzun süre kalmış gibi hissedilmiş. Bazı şeyler insanın içine bağırmadan yerleşirmiş. Yaşlı adam eski sandalyeye oturmuş. Sandalyeye hafifçe ses çıkarmış. Sonra tavandaki ışığa bakmış. İnsan demiş, kendini hiç durmadan bir şey olmaya çalışıyor gibi davranıyor. Gözlerini biraz kısmış. Ama doğada hiçbir şey kendini zorlayarak olmuyor. Bir çiçek zamanı gelmeden açmıyormuş. Bir dal hazır olmadan meyve vermiyormuş. Ve hiçbir bitki yanındaki bitkiye bakıp kendini kötü hissetmiyormuş. Sırasıca çıkmış, yaprakların üstünde dolaşan güneş ışığı insanın gözlerini ağırlaştırıyormuş. Adam küçük metal kutuyu dizinin üstüne koymuş. Bazı insanlar sürekli neden hala istedikleri yerde olmadıklarını düşünüyor. Sonra kutunun kapağını yavaşça kapatmış. Ama kök görünmez. Bu cümleyi söylerken sesi daha da sakinleşmiş. Toprağın altında geçen zaman dışarıdan bakınca boş gibi görünür. Halbuki en önemli kısmı odur. Dışarıda kuş sesleri duyulmuş. Sıcak rüzgar cam aralığından içeri girerken besleyen yaprakları hafifçe hareket etmiş. Seranın içindeki hava insanın düşüncelerini yavaşlatıyormuş. Yaşlı adam gözlerini yarım bir şekilde kapatmış. Bir bitkiyi sürekli yerinden oynatırsan nereye ait olduğunu unutuyor demiş. Sonra hafifçe gülmüş. İnsan da biraz böyle. Güneş artık altın renkli görünüyormuş. Sera sessizce nefes alıyormuş gibi hissediliyormuş. Ve yaşlı adamın yavaş sesi, toprak kokusu, ılık hava ve yaprakların küçük hareketleri öğleden sonraki huzurlu uykunun içine doğru ağır ağır yayılıyormuş. Şimdi bizim için de uyku vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.